Selamlar sevgili YouTube takipçilerim. Bugün süslendim, püslendim, dışarı çıkacağım. Kırmızı rujlar sürdüm, yayın evine gideceğim. Ve dedim ki süslenmişken videomu çekeyim. Onlar da beni, takipçilerim de beni birazcık da süslü görsün değil mi ama? Şimdi bugünkü konumuz, süslenmişken konuşamıyorum galiba. Dişlerime de kırmızı ruj bulaşırsa diye çok korkuyorum ama siz idare edersiniz beni. Bugünkü konumuz ölüm döşeğindeki hastaların yaşadığı, ölürken yaşadığı 10 pişmanlık. Ah pişmanlık hiç sevmem biliyor musunuz bu kelimeyi. Kelime anlamına baktım bu konuda video çekeceğim diye sözlükte. Nasıl tarif edilmiş acaba dedim. Bu sayfalara sığmayacak bir duygu durumu çünkü benim için. Acaba sözlükte birkaç kelimeyle nasıl anlatıyorlar? Diyorlar ki yapılan bir işin yanlış ya da uygunsuz sonuç verdiğini anlayınca üzülmek. Bence çok eksik bir tanım. Düzeltilmeli. TDK'ya sesleniyorum buradan. Yapılan bir işin veya yapılmayan bir işin, söylenen bir sözün veya söylenmeyen bir sözün, birini sevmenin veya galiba veyası ya dası yok bunun, yanlış ya da uygunsuz sonuç verdiğini anlayınca üzülmek bence. Çünkü yapılanlardan çok yapılmayanlar da pişmanlık yaratıyor. Çok iyi anlatan bir söz vardır pişmanlığı. Ne zaman bir keşke duysam yanımda, kulağıma bir keşke çarpsa hep bu söz gelir aklıma biliyor musunuz? Diyor ki düşünür. Kim diyor bu arada bulamadım bu sözü. Çok sevdiğim halde çok önceden de araştırmıştım. Siz bilirseniz eğer alta yazın olur mu yorumlara yazın. Ne zaman pişman olursun biliyor musun diyor. Yarım bıraktığını başkası tamamladığında. Peki ölüm? Ölüm hani ölümden önceki pişmanlıklar ya onun sözlük anlamına hiç baktınız mı? Bir insan, bir hayvan veya bitkinin hayatının tam ve kesin olarak sona ermesi. Kesin olarak denmesine dikkat çekerim. Bütün sözlüklerde böyle bu arada. Çünkü kalbin atarken ve nefes alırkenki ölümleri saymıyorlar ölümden. Sözlükler saymıyor yani. Kesin ölüm diyor. Ne ilginç değil mi? Tüm insanları eşit yapan yaşamdır sanırız. Oysa ki ölümdür. Çünkü herkes ölür ama herkesin yaşadığı söylenemez. Ölümün ezberi var hepimizde ve habersiz gelen bir misafir endişesi. Oysa ki büyük güçtür insanın ölümlü olduğunu bilmesi. Bilmeseydi yaşamı bu kadar değerli görmezdi. Yaşam sevinci deriz ya hep. Yaşam sevincini bile ölümden alır oysa ki. Çoğunlukla akşam ne pişireceğimizi, hafta sonu hangi filme gideceğimizi, evlerde ayda bir yapılan altın gününde neler pişireceğimizi falan düşünürüz. İyidir aslında yüzeysel düşünceler. Yüzeysel dertler, endişeler, planlar iyidir yani. Filozof olmaya gerek yok değil mi? Başkası bizim için düşünmüştür mutlaka. Google'dan bakar, Instagram'a koyarız sonra filozofların fikirlerini. Aynen yazarız altına da. Yeter bu kadar derinlik bize. Şimdi havuçlu kek tarifi nereye not aldığımızı bulsak yeter değil mi? Bu yüzden belki de ölümü çok sık düşünmüyoruz. Yani çok düşünesi bir şey değil mi? İyi de yapıyoruz. Kek tarifi varken, dedikodu araştırmaları yapıp günlerde ilgi odağı olmak varken, pandemi yeni yeni elini ayağını çekerken, önümüz yazken, ölümü falan düşünemeyiz tabii. Ya da daha çok zamanımız var diye düşünüyoruzdur belki de. Oo, daha bizim önümüzde çok var diyoruzdur. Yaşlandıkça belki aklımıza girebilir ama yine de ciddiye almayız sanırım. Çünkü günlük ve anlık düşünceler bizi oyalamak için varlardır ve iyi ki de varlar. Ölüm bilgisinden, daha doğrusu ölüm ezberinden kurtarır bizi bu düşünceler. Yani aslında yaşamlarımızı inkar temelinde yaşıyoruz. Farkında mısınız? Kaçınılmaz kaderimizi inkar ediyoruz ve hayallerimizi yaşamak için bol zamanımız olduğuna dair yürüttüğümüz fikir sebebiyle de aslında zamanımızla kumar oynuyoruz. Biliyor musunuz? Belki de nihai kaderlerini artık beklemekten başka çareleri kalmamış insanlara sormuşlar. Ve işte onların yaşadığı şu anda ve yapmak için geç kaldıklarına inandıkları 10 pişmanlık sebebini sizlere aktarmak istiyorum. Niye sizlere diyorum bilmiyorum. Kendime de aktarmak istiyorum. Bu bilgilerin kaynağı ise Avustralya'dan bir palyatif hemşire var. Bronnie Ware ismi. O ölmekte olan hastalarla sohbet etmiş. Kendisi daha sonra bu sohbetleri bir kitap haline getirmiş hatta. Ve bestseller yani çok satan bir kitaba da imza atmış. Bu arada parantez içinde konumuza geçmeden bir hemşirenin görevini yerine getirirken ki yaratıcılığına hayran kaldığımı söylemek istiyorum. İşiniz ne olursa olsun doğru bile yapsanız, kurallarına, etiğine de uysanız hem meslek aşkı hem de hayat aşkı insana bu yaratıcılığı veriyor işte.
Yaratıcılık da hadi herkeste var diyelim. Artık herkes düşünüyor. Düşünmek bedava çünkü. Hem de çok kolay. Buna rağmen yapmıyoruz. Çünkü bunu uygulama cesareti ve iradesi de gerekiyor. Bazı insanlar gerçekten özeller ve biz onları yeterince tanımıyoruz. Çünkü magazin izleyip kim kimle sevgili, kim kimle tatile gitmiş, öyle o dürtümüzü doyurmamız gerekiyor bizim. Evet, işte bu ölüm döşeğindeki hastalardan sorulunca alınan cevaplardan birincisi. Pişmanlığın birinci maddesi. Keşke kendim için daha çok yaşasaydım demiş ölüm döşeğindeki o güzel insanlar. Hastaların çoğu yerine getirmek istedikleri hayallerin yarısını bile gerçekleştiremediklerini ve bu durumun yaşamlarının bitiminden önce büyük pişmanlıklara sebep olduğunu belirtmişler, biliyor musunuz? Hayalleriniz varsa ölmemeye çalışın, olur mu? Ne olur. Başkasının rüyaları için yaşadığınızı ve kendinizin isteklerini hep halının altına süpürdüğünüzü bilerek ölmeyin, tamam mı? Ölmeyelim. Üçüncü kitabımı okuyanlar bilir. Yanlışlıktan değil, Yalnızlıktan kitabımın ismi. Orada yazmıştım. Çok uzun bir yazıydı ama böyle şey diyordum. Kurduğumuzu sandığımız hayaller aslında hep bir başkasının bizimle ilgili hayali sanırım. Aksi halde sınırları bu kadar keskin olmazdı ve gerçekleştiklerinde düş kırıklığı yaratmazlardı. Böyle düşünüyorum çünkü. Bizim kurduğumuzu sandığımız hayaller başkasına ait sanki ve o yüzden gerçekleşince düş kırıklığı yaratıyoruz. İsteğimiz bu değilmiş diyoruz. İkinci maddeye gelelim. Hastalardan duyduğumuz ikinci madde. Bunlar benim maddelerim değil. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım demiş. İkinci sırada bu pişmanlık. Bugünün dünyasında hepimiz aslında çok çalışıyoruz ama ne için? Hepimiz banka hesabımızda bir hedefe, bir başarıya, bir sayıya ulaşmak istiyoruz. O başarı da tırnak içinde. Ancak tüm bunlar ne anlama geliyor? Elbette bazı şeyleri karşılayabileceğimizi veya belirli bir üniteye mal varlığına sahip olabileceğimizi bilerek güvenli hissedebiliriz biz. Ve kendimizle gurur duyabiliriz bu yüzden. Ama insanın, ruhun bundan daha fazlasına ihtiyacı var. Sonunda ne kadar para kazandığınızı ve kariyerinizde ne kadar ilerlediğinizi hatırlamayacaksınız ölürken, inanın. Bağlantı kurduğunuz kişileri hem kendi hayatınızı hem de onların hayatını nasıl etkilediğinizi hatırlayacaksınız. Duygular hatırlanacak gibi geliyor ya da bana öyle geliyor. Belki yaptığınız hataları, dilediğiniz özürleri, belki de o özürle gönül aldığınız anları, sevdiklerinizle sarılıp onlarla barışmalı anları, gülümsemeli anları, kahkahalı anları, kıkırdamalı anları düşüneceksiniz. Hayatta kalmak için tabii ki çalışmak zorundayız ama o kadar çok çalışıyoruz ki işin dışında bir hayat kurmayı unutuyoruz. Para asla yetmez. Ne kadar çok olursa olsun o kadar çok harcanır zaten. Coşkun Sabah pandemide inziva sırasında demişti, hatırlar mısınız? Ben 3 ay bankadaki 450 bin lirayı harcıyorum, sonra ne olacak demişti. Ne yapayım, evleri mi yiyeceğim? Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz demişti. Sevgili Coşkun Sabah'ı da analım buradan. Öpüyoruz, çok seviyoruz onu. Gelelim üçüncü maddeye. Ne demiş biliyor musunuz o ölüm döşeğinde yatan hastalar? Üçüncü madde olarak, üçüncü sırada keşke duygularımı saklamasaydım demişler. Çok kötü oldum bunda. Belki huzuru korumak için ve tekniği böyle sallayıp suyu bulandırmamak için yapıyorlar bunu insanlar ama bu sınırlayıcı durum uhdeler yaratıyor insanda. Kırgın, kızgın, yılgın ve keşkelerle göçüyor insan sonunda dünyadan. Hatta o duygularınızı sakladığınız kişilere kızarsınız. Çünkü onlarla ilgili bir sorununuz, sevginiz, hayaliniz, aşkınız ya da kininiz varsa dile getirmemeyi tercih ediyorsanız bu sadece karşı tarafa değildir ki yapılan yanlış sadece karşı tarafa değildir. Kendi benliğinize de yaptığınız bir yanlıştır. Hatta bu durum biliyor musunuz ki zihinsel ve fiziksel hastalıklara bile yol açabilecek konserve yapılmış hislerle yaşamanızı sağlar ve konserveleştiririz ya duygularımızı. Ve yaşam da işte böyle üçüncü sıradaki pişmanlıkla sonuçlanır. Ben söyleyemediklerim ve duyamadıklarımdansa söylediklerimden ve duyduklarımdan pişman olmayı yeğliyorum, biliyor musunuz? Karşılığı verilmeyen duygu ve söylemler en azından uhde olmaz insanın içinde ölüm döşeğinde. Sesiniz titrese bile gerçeği söyleyin insanlara. Arkadaşlarınızı veya ilişkinizi kaybetseniz bile nasıl hissettiğinizi söyleyin. Birini kaybedebilirsiniz. Ancak bu dünyadaki hiç kimse duygularınızı saklamaya ve içinize konserve yapmaya değmez. Ben söylediklerimle çok şey kaybettim ama sanırım söylediklerimle de sizleri, yani uzaktaki yakınlarımı kazandım. Bana çok iyi geliyorsunuz. Evet, teşekkürler bu yüzden. Dördüncü maddeye gelelim. Keşke bağlarımı koparmasaydım demişler.
Dördüncü madde. Böyle yaşamlarının sonuna doğru bu tonton hastalar arkadaşlarıyla temaslarını kaybetmekten çok pişman olduklarını söylemişler. Arkadaşlıklarını ıskalamışlar hayata dalıp yani. Tanıdık geldi mi size? Bana çok geldi. Hemen Göksem'i ve Atakan'ı aramalıyım. Hemen güzel bebeklerini mıncıklamalıyım onları. Gerçekten aklıma gelen herkesi arayacağım bugün. Ama ilk önce bir yayın evine gidip geleyim. Keşke kadar kötü bir kelime yoktur biliyor musunuz benim lügatımda. Çünkü günümüzün teknolojik yalnızlığında es geçiyoruz. Gerçek dostları, aileyi, akrabaları. Çünkü onlar varlar. Bizi seviyorlar. Ve bunu bildiğimizden öteliyoruz. Tabii ki şehirler farklı, ülkeler farklı olabilir ama artık bir arkadaşımızı özlüyorsak Facebook, e-posta, WhatsApp başka bir iletişim şekli de var. Yani bu teknoloji yalnızlık getiriyor ama aynı zamanda birleşmeyi de sağlıyor. İletişim kurmayı da sağlıyor. Çalışalım buna ya, uğraşalım. Videoyu çekip herkes arayacağım sırayla. İnanın gaza geldim ya. Zaten muhtemelen sizin özlediğiniz de sizi özlüyordur. Ama bir ara duymak da ister insan, görmek de ister, hissetmek de ister. Bilmek yetmez işte. Keşkeniz oluverir hepsi ölüm döşeğinde. Arkadaşlar zaten hayatı geçirmenize değil, hayattan geçmenize yardımcı olur. Elinizden tutup karşıya geçirirler sizi. Hayat sizi farklı yönlere götürebilir ama onları yabancılaştırmaya da gerek yok. Hayatın getirdikleri sebebiyle uzaklaşmaya gerek yok. Telefonu kaldırın, onlarla biraz sohbet edin. El uzatmaktan, gönül almaktan, hatır sormaktan kimse pişman olmaz, kimse eksilmez. Evet, gelelim 5. maddeye. Ne kadar gaza geldim. Keşke daha mutlu olsaydım demişler bu hastalar ölüm döşeğinde. Ne kadar önemli bir bilgi aslında bu. Kelimedeki ironi dikkatinizi çekiyor mu? Keşke daha mutlu olsaydım. Hani hayat bana daha büyük mutluluk getirseydi değil. Çünkü dış güçlerin duygularımızı kontrol ettiğini düşünmek istiyoruz. Oysa ki duygusal kontrolün anahtarı içimizde. Kendimiz mutlu olabiliriz. Bize bir şey gelince değil. Çok video çektim bu konuda biliyorsunuz. Bir şeylere sahip olunca değil. Bize ne olacağını seçemeyebiliriz bazen. Hatta çoğu zaman seçemeyiz. Ama başımıza gelen şeylere nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz biliyor musunuz? Hayat çok hızlı geçiyor. Neden şikayet etmek için ve küçücük detaylarda boğuşup her olayda bir kusur kabahat bulmak için zamanımızı harcayalım ki? Mutlu olmanın hiçbir maliyeti yok. Hem sizi daha sağlıklı tutar, hayatı daha tatmin edici yapar, daha olumlu ilişkiler yaşamanızı da sağlar. Yani mutsuzluk aslında o uzun vadede kafamıza taktığımız minik detaylardan daha fazlasına mal olur biliyor musunuz? Ciddi hastalıklara bile yol açabilir. Zihinsel, duygusal, fiziksel sağlığımız algımıza dayanıyor çünkü. Bu yüzden şimdi daha iyi bir hayat yaşamaya başlamak istiyorsak ufak şeylere bakış açımızı bir gözden geçirelim. Gerekirse değişelim. 6. maddeye geldim. Keşke başkalarının düşündüklerini daha az umursasaymışım demişler. Bu ölüm döşeğindeki hastalar. Umursasaymışım. Bir garip geldi kelime bana. Neyse siz anladınız beni. Neden başkalarının görüşlerine bu kadar önem veriyoruz ki? Bunu ben hiç anlamam biliyor musunuz? Bunu yaparım ben çünkü vermem yani. Çünkü beni buraya getiren onlar değil. Elimden tutup getirmediler ya da bu kişi yapmadılar. Beni onlar büyütmediler, beslemediler. El alemden bana ne? Ailem önemli. Çok yakın dostlarım önemli. Eşim önemli varsa eğer. Yok. İşte neden başkalarının görüşlerine bu kadar önem veriyoruz bilmiyorum. Çoğu kişi sizin onları düşünmek istediğiniz kadar sizi düşünmüyor biliyor musunuz? Yani çok düşündüklerini düşünüyorsunuz ama düşünmüyorlar. Bu yüzden endişelenmeyi bırakın. Diğer insanların o kadar çok işi derdi var ki muhtemelen nasıl yaşadığınıza ya da verdiğiniz kararları falan takmıyorlar. Sorarsanız söylerler. O yüzden zannediyorsunuz ki çok takıyorlar size. Hayır, kimse sizi düşünmüyor. Ama biz onların ne düşüneceğini takıyoruz işte büyük empatlar olarak. Gerçeğinizle yaşayın ve başkalarının düşüncelerinden endişe etmeyin. Bu onların sorunu zaten. Sade, sıradan, huzurlu bir şekilde yaşayın. Ve sizin için doğru olanı yapın. Sonucu yanlış da olsa sizin olsun yanlış. Başkasının manipülasyonuyla yaptığınız yanlışlar olmasın. Kendinizden memnun olduğunuz sürece hiçbir şey önemli değil ki bu hayatta. Benim bir cümlem vardır. Yine sanırım Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan adlı kitabımda, 3. kitabımda. Hiç pişman olmam hatalarımdan. Tek pişmanlığım vaktinde uzaklaşamamam bana hata yaptıranlardan ya da yaptığımı hata sandıranlardan. 7. maddeye gelelim. Pişmanlıkların 7. sırasında keşke bu kadar endişelenmeseydim geliyormuş. Hayatımızın büyük bir kısmını zaten endişelenerek geçiriyoruz değil mi? Bu dünyada ne rol oynarsanız oynayın. Anne, öğrenci, kız, oğul, baba, CEO, bankacı, çiftçi, hademe. Endişelenecek bir şeyimiz var mutlaka.
Ancak bu endişenin hayatımızı ele geçirmesine izin verecek miyiz? Sorun bu. Herkesin yükü var. Herkes bir hikaye anlatır ama herkesin yükü var, bunu bilmezler. İşte bu yükün ağırlığı bizi aşağı çekmeli mi sizce? İzin verecek miyiz? Yoksa salıp atacak mıyız o endişeleri artık? Hayatınızın sonuna yaklaşırken ödenmemiş faturaları, borçları, diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü, ne kadar paramızın olduğunu, endişe ettiğimiz diğer her basit bir şeyin bize önemli gelmeyeceğini unutmamamız lazım. Yaşamın çok kısa süreli olması sebebiyle endişelerimizi derhal atmamız gerekli. Ancak maalesef herhalde 80-90 yaşında bir gün uyanıyoruz muhtemelen ve hayatın ne kadar hızlı geçtiğine şok geçiriyoruz. Sonra endişelerimizin ne kadar küçük olduğunu görmeye başlıyoruz. Neden bu gerçeği şimdi uyanmayı seçmiyoruz? 8. madde. Keşke kendime daha iyi baksaydım demişler. İşte sağlığınız yoksa hiçbir şeyiniz yoktur. Ne kadar beylik bir cümle değil mi? Ama anlamını düşünmüyoruz. Gerçekten bu cümleyi herkes biliyor. Belki çocuklar bile biliyor ama anlamını düşünmüyoruz. Bu yüzden kendinize dikkat edin. Böyle bir dönem gelip bakılacak duruma geldiğinizde, kendinize bakamayacak duruma gelirsiniz ve bir başkası size bakması gerekirse neredeyse özgürlüğünüz kalmaz, huzurunuz kalmaz. Muhtemelen sağlığa dikkat ederek önlenebilecek hastalık ve rahatsızlıklarla yaşamak zorunda kalırsınız o dönemde. Aslında dikkat etseniz önleyebileceksiniz. Tabii ki bir kader var, kısmet var, genler var ama elimizden geleni yapmalıyız bu konuda. Sadece bir bedenimiz, bir zihnimiz, bir ruhumuz var. Bu yüzden ileriki yıllarda hayatın tadını çıkarabilmek için şimdiden hepsine dikkat edelim, tamam mı? Bu çok beylik bir şey, bunu kesiyorum burada. 9. maddeye geliyorum. Keşke daha çok şükür etseydim demişler. Ama birçok insan hayatını böyle kabul eder olduğu gibi ve az gelir o hayat onlara. Kanıksamak çok tehlikeli bir kelimedir. Çevrelerini oluşturan tüm küçük şeyleri takdir etmezler. Böyle küçük şeyler vardır işte. Belki sağ olan bir tanıdığı, yakını, birçok kişi herkesi kaybetmiştir. O sağ olan annesi, kardeşi ona değer gelmeyebilir o sırada. Normaldir, kanıksamıştır. Hatta yediğimiz yiyeceklerin etrafında bile balkonda sinirleniriz ya, vızır vızır dolaşan, bize normalde bal yapan o arılar var ya, onlar olmasaydı bal kaymak yiyemezdik sabahları. O kızdığımız arılar bile bize faydalı. Bize besin sağlayan bitkiler, aldığımız nefes, cildimizi nemlendiren yaşam kaynağımız su, üzerimizde parlayan, bize hayat veren, genelde de böyle gözeneklerimi gösteren güneş. Hepsini takdir etmeliyiz bence. Hayatta çok şey olmasa bile en azından evrenin sana sağladığı temel özelliklere sahip olduğumuz için teşekkür edebiliriz. Hava bedava, su bedava demiş ya şair. Aynen öyle. Gerçekten. Çünkü nefesini alamayan insanlarla geçti 3-4 ay. Haberlerde nefesini alamayan insanları gördük. Nefesin değerine bakar mısınız? Şükür duadır işte. Duadır, biliyor musunuz? Ve iyi gelir, inançtır şükür. Yapalım, şükredelim, teşekkür edelim, şükredelim sürekli. Ruhu çok dinlendirir. 10. maddeye geliyorum. Bu benim son kitabımda çok uzun yazdığım bir madde. Keşke şimdiyi yaşasaydım. Tüm dertlerimizi bir kenara bırakalım. Asıl en büyük sorunumuz bana göre, diyorum ya, kitapta da yazdım, çok düşündüm bunu. Şimdiyi yaşamakla ilgili sorunlarımız var. Geçmişi hatırlıyoruz, geri getirebilmeyi diliyoruz. Ya da henüz gerçekleşmemiş bir gelecek için endişeleniyoruz. Hayaller kuruyoruz ama endişeli kuruyoruz. Her iki durumda da şimdiki zamanla uyumsuz yaşıyoruz. Yani asla gerçek yaşamı, gerçekten yaşamayı deneyimleyemiyoruz. Anılarımızda ve hayallerimizde kaybolup gidiyoruz. Şimdi adlı bir anekdot var son kitabımda. O yazıyla noktalayayım bugünü. Çünkü tüm bölümü seslendireyim hatta size. Çünkü yazının adı Şimdi. Çok çok dertlendiğim bir konudur ve bu hastaların o 10 maddenin içinden bir tanesinin "şimdiyi yaşasaydım" cümlesi beni çok etkiledi. Evet, başlıyorum. Geçmiş ve gelecek arasındaki nokta şimdi. Bu an. Bu satırları yazdığım her salisede harcanan zaman. Ama yazarken harcamak değil de kazanmak olarak görmeye başladım uzun zamandır ben şimdilerimi. Değiştiremeyeceğim şeyleri değiştirmeye çalışırken, bitene ve gidene üzülürken, ruhuma ve bedenime kötü davranırken, boş insanlarla sohbet ederken, bana kötü davranılmasına izin verirken harcanıyor benim şimdilerim. Yazarken ve okurken ancak kazanır şimdiler. Bir hikaye okumuştum yıllar önce.
Kim bilir nerede? Modern çağın boş ve gaz verici kitaplarında bütün hikayeler bir adamla başlar bilirsiniz. Benim hikayemde ise o adam ölüyor. Hikaye bu ya. Yeni dünyasına göç ettiğinde Tanrı elinde bir valiz ile yanına geliyor. Diyor ki, hadi evladım, artık ebedi yolculuk zamanı. Adam diyor ki, bu kadar mı erken? Bir sürü planım vardı. Para biriktirmiştim. Bahçeli bir ev alacaktım. Sonra eşimle birlikte gemiyle dünya turu yapacaktım. Yıllardır hayalini kuruyordum bunun. Çok yaklaşmıştım. Kızım evlenecekti daha. Torunlarımı sevecektim. Bahçemde sebze yetiştirip torunlarımı organik gıdalarla besleyecektim. Bir hasta arkadaşım vardı. Yarın ziyaretine gidecektim. Bari yarından sonra ölseydim. Adama ayıp ettim. Tanrı diyor ki, üzgünüm ama senin için artık gitme vakti. Adam soruyor. O valizde ne var peki? Sahip oldukların diyor Tanrı. Sahip olduklarım mı diyor adam. Yani eşyalarım mı, elbiselerim, param falan. Onlar asla sana ait değildi diyor Tanrı. Dünya malıydı. Bunu bilmiyor olamazsın. Adam diyor ki, yeteneklerim mi yoksa? Onlar mı vardı? Yo diyor Tanrı. Onlar zaten o an yaşadığın koşullara aitti. Yeteneklerini sergilemene gerek kalmayacak gittiğin yerde diyor. Adam diyor ki, o zaman karım ve çocuklarım mı var? Kim var orada? Ne var? Tanrı diyor ki, hayır. Onlar kalbine aitti. Senin değillerdi. Sevdiklerindi. İsteseler de seninle birlikte gelmeleri mümkün değildi. Adam diyor ki, tamam buldum. O zaman bedenim var değil mi? İyi baktım kendisine. Sonuna kadar başkalarına muhtaç olmadan beni taşısın diye. Tanrı diyor ki, yo. Yaşarken lazımdı bedenin. Şimdi toprağa ait o. Diyor adam. O zaman kesinlikle ruhum olmalı. Tanrı da diyor ki, ruhum bana ait evladım. Adam gözlerinde yaşlar, kalbinde tarif edilemez bir korkuyla valizi Tanrı'nın elinden alıyor ve açıyor. Dayanamıyor artık çünkü. Ve valizin bomboş olduğunu görüyor. Çoktan durmuş olan kalbi bu kez de kırılıyor. Tanrı'ya umutsuzca soruyor. Hiçbir şey yok mu bana ait olan? Hiçbir şeye sahip olmadın ki zaten. Hem de hiçbir zaman diyor Tanrı. O halde benim olan ne vardı bu hayatta? Duygulandım. Tanrı diyor ki sadece anlar, yaşadığın anlar sana aitti. Hayat sadece bir andır. Eşyalar, kişiler, bedenler ve ruhlar bu valize giremez. Anlarını iyi geçirdiysen zaten valize de ihtiyacın yoktur gittiğin yerde. Yıllar önce okuduğum bu hikaye, okuduğum zaman bugünkü gibi etkilememişti beni. Sadece güzel zaman geçirmek, çabalamak gerektiğine inanmıştım. Bu hikayeyi okuyunca tek duygum buydu. Evet, bundan sonra güzel zaman geçireceğim. Her düşünce fakirinin düşüneceği gibi. Aşık olmak, dostlarla sohbetler, tatiller, iyi bir kariyer, bol kazanç amaçlı bir hayat anları kesinlikle güzelleştirirdi. Hüzünle, sıkıntıyla, problemlerle geçirdiğim her an ise hayatımdan çalınıyor gibi geliyordu. Bu sebeple beni üzen her şeyden ve herkesten nefret ediyor, üzüldüğüm her bir saniye için kendimi azarlıyor ve hırpalıyordum. Bugün ise hayattaki her anı sabit bir neşeyle ve mutlulukla doldurmanın mümkün olmadığını ve yaşamın her duyguyu tatmak için bizlere verilmiş bir hediye olduğunu ayrımsadım biliyor musunuz? Hüznü yaşayamayan mutluluğu tanıyamaz. Hep aynı duyguyu deneyimleyen, ayrıştıramadığı için tecrübe ettiği duygulara isim de koyamaz. Zaten hep aynı duyguda olan başka bir duyguyu tecrübe de edemez. Kederi de sevinç gibi karşılayamayan, kendisine hediye edilmiş anlarını kullanamaz. Mutluluk peşinde koşarken mutsuz olduğu anlar için kendini ve diğerlerini suçlayan gerçekten yaşadığını sanamaz. Şimdiyi yaşamak, şimdinin getirdiği her duyguya kucak açmak demektir. Şimdiyi yormadan, geleni kabullenerek, kararlardan pişman olmayarak, yanlışlardan esef duymayarak, başarıları, aşkları, dostlukları, mutlulukları gördüğünde tanıyarak, iyi ya da kötü her bir tecrübeye kucak açarak, hayatı zorlamayarak ama tüm duyguları dibine kadar yaşayarak çıkar şimdinin tadı. Ağlatana lanet okumak yerine güldürenin kalbini bilerek ve ağlatan olmayınca da güldürenin de kalbinin bilinmeyeceğini bilerek yaşamaktır gerçekten yaşamak. Eskiden yalnız kalıp tüm duygularımı kağıda döktüğüm günlerde hayatı, anları, şimdiyi ıskalıyorum gibi geliyordu bana. Yazan elime ve ona yazdıran sebeplere lanet okuyordum sürekli. Zamanında okuduğum bu hikayeyi tamamen yanlış anladım diye belki. Şimdi ise beni yerden yere vuracak bile olsa yaşadığım her bir tecrübeye, tattığım ve tadacak olduğum tüm duygulara kucak açmış bekliyorum.
Yazan elimi öpüyorum. Yazdırana teşekkür ediyorum. Bekliyorum işte. Her anı, sürprizlerini, tecrübelerini, hüzünlerini, keyiflerini, sevişmelerini, sevmelerini. Tanrı'nın elindeki valizin boşluğu beni korkutmuyor artık. Can sıkıntısını bile sevmeyi öğrenen, düşman olan dostlarına kızgın hissetmeyen, biten aşklarının ardından sevmelere küsmeyen, yalnızlığını çoğalmaya döndüren biri yaşarken bile o valize gerek duymuyorsa öldüğünde neden duysun? Öpüyorum.